Merhaba. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Umarım hepiniz sevdiklerinizle beraber iyisiniz ve sağlığınız da yerindedir. Kişisel farkındalığımızı arttırma konusunda şimdi hep beraber geldik son aşamaya. Sizlerle kişisel farkındalığımızı artırma konusunda hatırlarsanız önce yeteneklerimizi konuşmuştuk. Sonra kişisel vizyon ve misyonumuzdan bahsettik. Şimdi ise en önemli aşamalardan ve de son aşama olan değerlerimizden bahsediyor olacağım. Hazırsanız başlıyorum anlatmaya. Değerlerimizin ne kadar önemli olduğunun ve yaşamlarımızı ne kadar önemli etkilediğinin ne kadar farkındayız? İnsanı insan yapan, makinelerden ayıran en önemli özellik sahip olduğumuz değerler. Özellikle 2 kere 2'nin 4 etmediği, ne yapacağımızı bilemediğimiz durumlarda kendini gösterir ve karar vermemize yardımcı olur. İçimden gelen bir his, bir ses böyle yapmamı söylüyor deriz. Verdiğimiz karar bize kendimizi iyi hissettirir. Sonuç ne olursa olsun. Değerler bedenimiz ile ruhumuz arasındaki geçiş kapılarının isimleridir. Yaptığımız şeyler eğer bu kapılardan geçebiliyorlarsa kendimizi iyi hissederiz. Karar ve davranışlarımıza yön veren değerlerimizdir. Kim olduğumuzun özüdür. İnsanların ne yaptıklarını anlamak için davranışlarına, neden yaptıklarını anlamak için de değerlerine bakılır. Gün içerisinde verdiğimiz önemli veya önemsiz fark etmez bütün kararların arkasında değerlerimiz yatar. Değerin amacı vizyon ve misyonu destekleyecek davranış ilkelerini tanımlamaktır. Bir nevi çimentodur yani. Değerler bizi birbirimize karşı sorumlu bir özgürlük anlayışı içerisinde yaşatır. Birbirimize karşı hesap verme yükümlülüğü getirir. Değerler davranışlarla dünyaya yansır. A noktasından B noktasına giderken yolda nasıl yol aldığımızı belirler. Kırıp dökerek her yöntem mübah yeter ki hedefime ulaşayım mı? Yoksa yapıcı, sadece kendim için değil başkalarının hak ve hukukuna da dikkat ederek mi ilerlemeliyim? Mesela arabayla bir yerden bir yere gitmek istiyorsunuz. Yolda giderken trafik kurallarına uyarak gidelim ile hiçbir kurala uymam. Önemli olan en kısa zamanda gitmek. Emniyet şeridinden de giderim. Kırmızı ışıkta da durmam. Hızlı olmak benim için önemli, o yüzden makas da yaparım. Yaya önceliğine de hiç bakmam arasındaki farkı belirler aslında. Bireyler değerlerini değiştirdikleri zaman karar ve davranışları da değişir. Eğer belirli sayıda kişinin değerlerinde belli bir yönde değişiklik olursa toplumun karar ve davranışları da o yönde değişir. Eğer toplumumuzun genel davranış şekillerinde bir kötüleşme olduğunu hissedenlerdenseniz bunun aslında bireysel olarak da birçok insanın değerlerinin değiştiğinin bir göstergesi olduğunu hep aklımızda tutmamız gerekir. Etik değerlerimizin yitik değerler haline dönüşmemesi için her şeye kendimizden başlamamız lazım. Yani genel olarak bir şeyi değiştirmek istiyorsak önce tek tek bireyden başlamamız gerekiyor. Ve etrafımızdakilerin de bu yöndeki değişiklikten etkilenmesi için ön ayak olmamız gerekiyor. Değerleri güçlü ve doğru olan aklı selim sahibi insanların elindeki güç toplumları her zaman çok daha iyiye götürür. Paylaşılan değerler güven oluşturur. Uyum ve birlik sağlar. Değer insanların birbirlerine samimi arkadaşlık bağlarıyla bağlanmasına imkan verir. Ve böylece ortak hedeflere hızlı ve etkili bir şekilde ulaşılır. Özü sözü bir olan insanların sayısı artar. Bir topluluğun gücü, o topluluğu oluşturan bireylerin paylaştıkları ortak değerlere olan bağlılığıyla ölçülür. Tüm değerlerin merkezinde iyi insan olmak amacı olmalı. Değerlerimiz bizi hem kendimiz hem de çevremiz için iyi bir insan haline dönüştürebilmeli. Değerler toplumdan topluma değişir mi? Değerler pek çok değişkene bağlı olarak toplumdan topluma, yöreden yöreye ve zamana göre değişiklik gösterebilir. Ancak insanı insan yapan değerler evrensel ve değişmez nitelikler taşır. Kendi değerlerimizi nasıl keşfederiz? İnternetteki arama motorlarında değerler listesi diye yazıp arama yaptığınız zaman ufkunuzu açacak bir sürü farklı değerler listesine kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ama bu videoda bu listelerin içine hiç girmeyeceğim. Ben öncelikli olarak değerler konusunda eksik olduğunu düşündüğüm bir konuyu dikkatinize getirmek istiyorum.
Bu konudaki en önemli sorunlardan bir tanesi değerlerin tek kelimeyle ifade edilmeye çalışılması. Bu nedenle de o değerle ilgili ne anlatılmak istendiğinin pek anlaşılamaması. Bir nevi o değerin içinin biraz boş kalması. Benim kendimde uyguladığım yöntem ise kendim için bir değer belirlediğim zaman o değerin yanına o değere ait kısa bir eylem ve açıklama eklerim. Birazdan sizinle kendi değerlerimi paylaşacağım. Ama özellikle şunu söyleyeyim. Bu değerler bana ait değerler ve benim paylaşım amacım da anlattıklarımı daha net anlaşılabilir bilgilere dönüştürmek. Her zaman söylediğim gibi kendi değerlerinizi kendinizin oluşturması gerekiyor. Şimdi sırasıyla birkaç tane değerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Adaletli olmak. Karar aleyhimize olsa da. Dürüst olmak. Sonuç bize zarar verse de. Kutsal değerlere saygılı olmak. Hiç kimsenin kutsal bildiğine tek bir kötü söz bile söylememek. Selam vermek. Etrafımızdaki insanları görmezden gelmemek. Anne babaya ve büyüklere saygı göstermek. Onlara bir kere öf bile dememek. Ailemizi delice sevmek. İlk önceliği onlara vermek. Çocuklarınız büyürken yanlarında olup bütün güzel anlarına şahit olmak. Kibirden uzak durmak. İnsanın en şerefli varlık olduğunu, para, şöhret ve makamın insanlar arasında bir farklılık yapmayacağını kabullenmek. Merhametli olmak. Hata yapanın iyi niyetine göre kendisini düzeltmesine fırsat vermek. Değerleri hayata geçirmenin iki tane çok önemli kuralı vardır. 1. Yaptıklarınızla değerleriniz birbirleriyle uyumlu olmalı, tutarlı olmalı. Değerlerin içi doldurulmadığı zaman ortaya çıkan ikiyüzlülük ve çelişkiler tamiri zor sorunlara sebep olur. Gördüğüm en büyük hatalardan biri de kurumsal hayatta şirketlerin değerlerin arasına ekip çalışması yazıp bireysel performansı ödüllendirmeleri. 2. Değerlerin hayata geçebilmesi için alınan bütün kararların yazılmış olan bu değerlerle ilişkilendirilmesi gerekiyor. Aile ile iş arasında bir karar vermek zorunda kaldığınız zaman eğer değerler listenizde aile ile ilgili olan değerler ön plandaysa kararınızı aileniz yönünde verirsiniz. Değerlerinizi doğru belirlerseniz doğru kararlar verebilmek için çok büyük bir engeli aşmış olursunuz. Sonucu ne olursa olsun verdiğiniz kararlardan da pişmanlık duymazsınız. Özellikle pandemi gibi belirsizliklerin çok üst seviyede olduğu dönemler değerlerimize sımsıkı sarılarak yönetilebilir. Bir videonun da sonuna gelmiş olduk. Böylece kişisel farkındalığımızla ilgili bütün konularımızı da sizlerle konuşmuş olduk. Bir sonraki videoda kişisel farkındalıkla ilgili konuştuğumuz bütün bu konuları bir araya getirip aslında ne demek istediğimi sizlere tek kelimeyle anlatıyor olacağım. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Selamlar.